Herkese yeniden selamlar. İşten yeni çıktım arkadaşlar. İş çıkışı kütüphaneye gidiyorum. Biliyorsunuz sınavım olduğu zamanlarda artık. Bilmeyenler için tekrar hatırlatayım. Liseden Norveççe ders alıyorum. Onun sınavları artık bitmek üzere. Neredeyse 1,5 senedir falan gidiyorum. Daha doğrusu online okuyorum. Sınavım var bu ay yine. Kütüphanede genelde ders çalışıyorum. İş çıkışları. Bugün de yine kütüphaneye gidiyorum. Size bu sefer nasıl ders çalıştığımı, Norveççe çalışırken neler yaptığımı, Norveççe çalışırken daha iyi anlamamız için, daha hızlı öğrenebilmemiz için neler yapmalıyız diye genelde soruyorsunuz. Onlardan biraz bahsedeceğim. Kütüphanede görüşürüz. İzlemeye devam edin. Ama kısacık bir hatırlatma istiyorum. Emek hazırladığım videolarımı sonuna kadar izleyip videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın destek için. Yeni videoların gelmesi için çok önemli. Beni motive ediyorsunuz. Yorumlarınızla, beğenilerinizle. Bilin istedim. İzlemeye devam. Görüşürüz. Arkadaşlar iş çıkışı direkt kütüphaneye geldim. 1-2 saat ders çalışacağım. Önemli bir sınavım var. Sonra da personel toplantımız var 4.30'da. Tekrar işe geri gideceğim. Çok yoğun bugün. Burası da bizim minnoş kütüphane. Sizi gezdiririm daha sonra içeride. Eğer okuma gözlüğünüzü evde unuttuysanız kütüphaneden onu da ödünç alabiliyorsunuz. Yok bizim kütüphanede. Size biraz kütüphanemizi göstereyim. Bebek masaları var. Küçük çocuklu anneler babalar gelip kütüphanede vakit geçirebilsinler diye böyle çocukların yazabilmeleri için böyle masalar var. Oturma alanı, kitaplar, burada oyuncaklar. Yani tamamen çocuklara oyun alışkanlığı kazandırmak için yapılıyor bunların hepsi. Böyle bir oyun alanı yapmışlar çocuklar için. Çeşit hatta bebeklerle beraber gelinebilsin diye uyarlanmış burası. Gelip çalışabilmeniz için bilgisayar masaları. Eski arşivler bu tarafta. Bu tarafta sesli kitaplar hepsi. Çocuklar oynasın diye PlayStation. Burada kütüphanede CD'ler, kutu oyunları falan da var çocuklar oynayabilsinler diye. Ama en ilginç kütüphanede gördüğüm şey söyleyeceğim size şimdi. Bunu eve alabiliyormuşuz. Ödünç alıp kullanabiliyormuşuz arkadaşlar. Nasıl buldunuz? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Tatilde kitap okusunlar diye böyle bir program yapmışlar. Kitap okudukça seviye atlıyorlar ve hediyeler kazanıyorlar. Biri şimdi yeni kitaplarını almaya geldi. Buradan hediyeler veriyorlar aldığınız seviyeye göre. Hediyeler de bunlar. Kendin seçebiliyorsun ve böyle saklıyorlar böyle yerleri. Burada da yazıyorsun. Ben şu an 8'deyim. Avatar yazıyorum buraya. Burada kodlar var. Onları giriyorsunuz. Onları buldukça ekstra seviye mi atlıyorsun tekrar? Puan veriyor bana. Puan veriyor sana. Ona göre de hediye alıyorsun. Güzel bir uygulama. Çocukları böyle heyecanlı çocukları böyle teşvik ediyorlar kitap okumaya. Burası da bizim minnoş kütüphanemiz. Ben bundan aldım. Neler aldın sen beri? Bundan aldım. Şöyle taşlardan aldım. Şu diamantlardan aldım. Sonra da şunlardan almıştım. Bilezikleri bedavaya veriyorlar böyle puansız. Size şimdi sınava nasıl çalıştığımla ilgili birkaç tüyo vereceğim. Daha önceki çıkmış Norveççe sınav sorularını indirdim. Şu şekilde. Bunları okuyorum, metinleri. İşte sorular falan var, metinler var en aşağısında. Anlayamadığım kelimeleri not alıyorum buraya, aklımda kalması için. Çünkü cümle içinde kullandığınız zaman hem daha iyi anlıyorsunuz ne anlama geldiğini. Çünkü ahenger kelimesi çevirdiğinizde bağlı olmak diye çeviriyor Google Translate'ten ve çoğu zaman da yanlış çeviri yapabilir Google. Lexin diye bir site var. Lex'in içerisinde de yine Türkçe, Norveççe karşılık alabileceğiniz bir sözlük, genel bir sözlük, Norveççe için kullanılan. Çeşitli size cümle örnekleri veriyor. Daha iyi anlayabiliyorsunuz ne anlama geldiğini kelimenin. Çünkü birden fazla anlama gelebilir. Eş anlamlısı olabilir kelimelerin. Burada daha iyi anlayabiliyorsunuz. Bu şekilde ilk başta anlamadığım kelimeleri çıkartıyorum. Sonra mesela
U-No'nun içerisinde daha önce çıkmış sınav sorularının cevaplarına yakın böyle çalışabileceğiniz daha önceki öğrencilerin yazmış olduğu metinler var. Bunların aynısını yazamazsınız ama buna benzer şeyler çıkacağı için nasıl, hani ne açıdan bakmış metine, nasıl analiz yapmış, hangi metaforlar kullanılmış metinde, işte metnin yapısı ne vesaire, bununla ilgili buradan bilgi alabilirsiniz. Mesela öğretmen geri dönüş yapmış, işte yapıyı iyi incelemişsin ama şuralarda hatalarım var falan diye. Buralardan yola çıkarak bir fikir ortaya çıkartabiliyorsunuz. Tabii ki aynısı olmayacak. Çıkacak metni bilmiyoruz. Bakın mesela bir tane şiir. Bu şiiri okuyacağız. İşte ne anlatıyor şair burada bize? Onları anlatacağız. Önce bizim kendimizin anlaması lazım tabii. İşte burada mesela bir hikaye olabilir. Bir romandan bir yazı olabilir. İşte görüyorsunuz, bunları analiz etmemizi istiyorlar sınavda. Hiç böyle Norveççe kursu gibi değil arkadaşlar. Norveççe kursundaki Norskprøve yani sınav bundan daha kolay. Ondan emin olabilirsiniz. Bizden en az 200 ile 800 kelime arası metin açıklaması istiyor. Yani hem kendi fikriniz olacak bu, hem de iyi bir analiz yapmanız lazım. O yüzden de çok çalışmak gerekiyor, çok şey okumak gerekiyor. Benim şu an okuyacağım onlarca metin var. Allah bana kolaylık versin. Bir yandan da anlamadığım şeyleri böyle çıkartıyorum. Size de göstermek istedim. Belki benim gibi burada okuyan vardır. Örneklemek istedim, ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Yani burada lise okuyan öğrenciler de bunu yapıyor bu arada. Ben şu an çünkü liseden ders alıyorum Norveççeyi. Bunu da ekstra tekrar söyleyeyim. Yani biraz daha öğrencinin kendi kendine öğrenmesine bağlı bir sistem var burada. Ben burada gördüğünüz gibi onlarca şey indirdim. Bunları tek tek okuyacağım şimdi. Nasıl buldunuz yeni sınavımı? Ne düşünüyorsunuz buradaki eğitim sistemi hakkında? Yani Türkçe'de de edebiyat alıyoruz ama ben ne bileyim çok zorlanıyorum ya buradaki edebiyat, yani Norveç edebiyatı zor yani. Mesela böyle karakteristik şeyler olabilir. Onları da analiz etmeniz gerekebilir falan filan. Böyle işte. Arkadaşlar saat 5'e geliyor, kapanacak kütüphane. Kapanışı da ben yapıyorum. Gençlerle beraber. Burada gençler kütüphanede çok takılıyor. Buraya kafe gibi kullanıyorlar okuldan sonra. Ben de ders çalışmak için geldim. Şimdi dönüyorum. Kapımız da otomatik açılıyor lütfen. Buraya da yeni mağaza açılacak. Normal diye bir mağaza açılacak. Bizim Wassons Gratis gibi kozmetik mağazası açılıyor. 6 senenin sonunda şehrimizde kozmetik mağazamızda olacak büyük bir mağaza. Aslında var başka bir markanın ama küçük bir mağaza vardı. Şimdi bayağı büyük bir yer açılıyor. Açılışa bir çekim yaparım sizin için. Arkadaşlar bu aralara şey bırakmışlar, böyle ödüller ama bilmeceli. Kilosunun ne kadar olduğunu tahmin edip yazıyorsunuz. En yakın tahminde bulunana hediye olarak veriliyor. Ay çok yoruldum. Beynim artık böyle zonkluyor yani. Resmen böyle kağıtlara bakıyorum, hiçbir şey anlamıyorum. O derecedeyim yani. Çünkü sabahtan akşama kadar zaten çocuklarlayız. Oraya koştur, buraya koştur. O yorgunluğun üstüne bir de ders çalışmak gerçekten hiç kafa alacak gibi değil. Ama sınav var. Yapmak zorundayım. Beril, bu yaz kütüphaneye yarışmaya katılmıştın. En çok kitap okuma yarışmasına. Neler kazandığını göstermek ister misin bize? Evet, şimdi ilk önce burada bir sürü taşlar var. Bunlar doğal taşlar bu arada. Evet. En sevdiklerimden biri bu. Evet. Sonra böyle rozetlerim var. Evet. Nasıl kazanıyorsun rozetleri? Kitap okuyorsun. Mesela ben bir tane kitap okudum. O kitabı da uygulamadan, yani adını yazıyorsun. Kitap okudukça puan alıyorsun ve puan alınca da böyle her 10. levelde böyle rozet alıyorsun ve onlarla da böyle taşlar falan, istediğin şeyi seçebiliyorsun. Peki orada ben bir şey gördüm. Şu ne? Bu benim altınım. Ay, içerisinde altın yaprak altınlar var. Şöyle. Bunu şeyin sonunda kazandın değil mi Beril? Yarışmanın bitiminde kazandınız hepiniz. Bir tören gibi bir şey düzenlendi. Değil mi? Yanlış bilmiyorum.
Yani böyle en fazla okuyan kişilerden ben birisiydim. O yüzden sadece bazı kişilere verdiler bunu. Evet. Hatta üzerinde yazıyor kutunun. Şöyle göstereyim. 24 karat altın diye. Şöyle bir şişeye koymuşlar. En çok okuyanlardan birisi verilmiş. O da bunu kazandı. Böyle bileklikleri falan da var. Çok güzel düşünülmüş bir organizasyon bence. Çocukları okumaya teşvik ediyor. Kütüphanenin düzenlediği bir şey. Daha önce çekmiştik orayı zaten. Ve hani böyle Beril istekli gitti yani. Önce gideyim daha fazla okuyayım, işte hediye kazanayım diye. Siz neler düşünüyorsunuz bu konuda? Beril, senin önerilerin var mı arkadaşlarına? Bence siz de böyle bir şey olsa da olmasa da bence siz de kitap okuyun. Eğlenceli kitap okumak bence yani. Artık daha çok kitap okumak istiyorsun çünkü okudukça daha iyi anlıyorsun. Türkçe kitaplar okuyor musun? Evet. Gelişti mi okuman? Evet. Beril bu arada Türkçe dersleri alıyor online. Onun da katkısı oldu epey bir Türkçe kitap okumasında. Bu yarışmalarla beraber de daha fazla kitap okumaya başladı. Bizden size tavsiye. Siz neler düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlara yazın. Başka tavsiyeleriniz varsa dinlemeye hazırız. Herkese günaydınlar. Arkadaşlar bugün evdeyim. Günlerden çarşamba. Yarın sınavım var. Yazılı sınav olduğu için 5 saat bu arada. Sınava çalışabilmek için iş yerinden izin istedim. Böyle bir hakkımız var tabii ki. Ücretli şekilde izin alabiliyoruz. Bugün ve yarın izinliyim sınavım olduğu için. Şimdi gidip ders çalışmam lazım. Size bu güzel renkleri gönderiyorum. Biraz sisli ve bulutlu bir hava var. Bana bol şans dileyin. Çok stresliyim. Arkadaşlar öğretmenden sınav notlarımla ilgili bilgi geldi. Şimdi bilgisayar başına geçtim. Tostumu aldım. Ihlamur'umu aldım. Muhtemelen bir 4-5 saat onlarla cebelleşeceğim. Arkadaşlar Norveççe çalışırken size verebileceğim en büyük tavsiye kendinize güvenmek, soru sormayı unutmamak, anlamadığınız şeyi mutlaka sorun. İnsanlarla iletişim kurmakta çekinmeyin. Mutlaka yanlış da olsa cümle kurmaya çalışın. Bol bol dinleyin. Gazete okuyabilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz. Spotify'dan içerikler var. Çeşitli Norveççe öğrenebileceğiniz Norveççe şarkılar dinleyebilirsiniz. Onun haricinde YouTube'da içerik üretenler var. Mesela Lara Karanse gibi, göstereceğim onları da birazdan. Onun haricinde çocuk şarkıları dinleyebilirsiniz. Bunlar da çabuk ve kolay öğrenmenizi sağlayacaktır. Şimdi birkaç tane bir şey göstereceğim bilgisayardan. Onlar da size tavsiyemdir. Ama mutlaka ve mutlaka anlamadığınız şeyi sorun. Yani anlamadığınızda karşı taraf sizin anlamadığınızı anlıyor. Her şeye ya demeyin. En önemli şey o. Mutlaka sorun. Norveçliler burada çok cana yakın ve yardımsever. Norveççe öğrenmeye çalışan birine mutlaka yardım ediyorlar. Sabırla dinliyorlar. Bunu unutmayın. Asla çekinmeyin cümle kurmakta. Dalga geçerler benimle vesaire diye düşünüp. En önemli tavsiyem o. Neler önerebilirim? Şimdi isterseniz bakalım birlikte size göstereceğim sitelere. NDLA sayfasını kullanıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir sürü şey var. Norveççe çalışırken kullanmanız gereken tekstler var, metinler var. Ders metinleri var. Onun haricinde farklı şeyler de bulabilirsiniz. Bilgiler burada. Genelde lise okuyanlar buradan bilgi ediniyor. Özellikle online lise okuyanlar buradan daha çok bilgi alıyor. Burayı kullanabiliyorsunuz. Sınav esnasında da kullanabiliyorsunuz. Şu site var. Burada da hani nasıl CV yazacaksınız, nasıl söknat yani başvuru oluşturacaksınız. İşte kursu var yani kısa analiz yazısı nasıl yazılır, hikaye, şiir gibi analizler nasıl yapılır vesaire burada yazıyor. Onun haricinde Store Norske Leksikon yani Norveç'in genel ansiklopedisinin genel ansiklopedi sitesi burası. Genel bilgileri buradan alabilirsiniz. Burayı da çok kullanıyorum. Norveççe çalışırken dinlemeniz bir şeyleri çok önemli. Spotify'dan podcast'ler dinleyebilirsiniz. Kitap okumanız çok etkili. Bulabiliyorsanız Norveççe kaynak okumaya çalışın. Ama Norveççeden öğrenin. En büyük önemli olan şey bu. Burada çocuklara özel şarkılar var. Bunları dinleyebilirsiniz. Başka yayın kanalları da var tabii ki, sadece burası değil. Bilmiyorum orada çalışıyor mu? NRK''dan dizi, film seyredebilirsiniz. Bunlar da yine Norveççenizi geliştirecek şeyler. NRK'nın burada YouTube kanalı var. Oradan da bakabilirsiniz. Lara Karanse'yi önermiştim.
Ona bakabilirsiniz. Onun YouTube kanalı da çok güzel, Norveççe yeni başlayanlar için. Bu şekilde benim önerilerim. Arkadaşlar evde çok ses olunca, bugün çocuklar evde 2'den sonra zaten, eşim de evde. Hepsi eve geldi. Dışarısı da soğuk. Dışarıda da fazla vakit geçiremiyorlar. Çok da ses olunca kendimi kütüphaneye attım. Size hemen şöyle öğretmenin gönderdiği teksti göstereyim. Burada belirli tekstler var. Metinler var. Bu metinlerden okuma yapmamı ve bunlarla ilgili çıkabilecek sorulara kendimi hazırlamamı istedi. Neler çıkabilecek onlara bak dedi. Yarın da bu metinlerden birkaç tanesi sınavda çıkacak. Ona göre hazırlık yapmam gerekiyor. 5 saat sınavım. Zaten bunları saatlerdir inceliyorum. Yani bakın ta Odin zamanından yazılmış şiirler bile var. Yani eski Norveççe eserlerden tutun da şiirlere her şey var. Romanlar, hikayeler. Bunları incelemem gerekiyor. Allah bana kolaylık versin. İnşallah geçebilirim yarın sınavdan. Arkadaşlar resmen kütüphaneye kapatana kadar kütüphanede kaldım. Ama hala metin değerlendirmelerim bitmedi. İşte evde fırsat bulabilirsem tekrar bakacağım. Yarın sabah 9'da sınavım var. İnşallah güzel geçer. Bu güzel geçerse demek oluyor ki bir sonraki de güzel geçecek. En son Kasım ayında bitiyor. Çok şükür. Okul bitirebilirsem tabii. Bana şans dileyin yarın için. Şimdi eve geçiyorum. Saat 7'ye geliyor arkadaşlar. Ben hala ders çalışıyorum. Bu arada kızımın maçı var. Bizimkiler maça gidiyor. Onları yolcu ettim şimdi. Beril'i izlemeye ben de gidecektim ama maalesef yetişemedim. Benim yerime onlar izleyecekler bu seferlik. Artık kısmet başka maçlara. Şu sınavlar bir bitsin. Ben de rahatlayacağım artık inşallah. Ben de izlemeye gidebilirim. Arkadaşlar sabah çekemedim. Her şey çok hızlı geçti. Atayı bıraktım. Şuraya hemen şu karşı binada da sınava gireceğim şimdi. Bana şans dileyin. Çok heyecanlıyım. İnşallah geçebilirim sınavı. Hadi bana kolay gelsin. 5 saat sınavdayım şimdi. Yazılı sınav olduğu için 5 saat ve analiz yaptığımız için uzun sürüyor. 9'a başlayacak, 2'de bitecek. Görüşürüz. Sınav oldum. Sınıf arkadaşlar. Görülü masalar var. Ama çok kalabalık olmuyor genelde. Çünkü herkesin Norveççe dersi almıyor anladığım kadarıyla. Kimisi matematik alıyor. Kimisi health yani sağlık alıyor. Kimisi başka dersler alıyor. Aynı güne denk gelmiyor bazen sınavlar. O yüzden pek kalabalık olmuyor. Ata hemen şurada. Şurası kreşe Ata'nın. Böyle yakınlaştırayım biraz. Şurası kreşe Ata'nın. Burada birazdan bahçede çığlık atarak oynayacaklar. Konsantre olmak çok zor. Çocuklar burada bağırırken. Ama elimizden geleni yapacağız. Sınav başlasın o zaman. Bir derin nefes alabilirim. Sınavdan yeni çıktım arkadaşlar. Bu arada hava hala çok soğuk. 5-6 dereceye kadar düştü. Gördüğünüz gibi sonbahar renkleri de zaten tamamıyla oturdu buralara. Sınavım şimdilik güzel geçti. Akşam çalıştığım şeylerden çıktı. Hazırladığım metinlerden. Umarım güzel bir not alabilirim. Şimdi stres atma zamanı. Eve gidip biraz evi toparlayacağım. Dün hiçbir şey yapamadım. Sağ olsun eşim hem çocuklara baktı hem yemek yaptı. Beni elinden geldiğince idare etti bu süreçte. Tek başına olmuyor bazı şeyler. Gerçekten yardımcı olan eşler iyi ki varlar. Arkadaşlar hep soruyorsunuz bana bu kadar şeyi nasıl yetiştiriyorsun diye. Tabii ki tek başıma yetiştirmiyorum. Planlı olarak, işleri paylaşarak, birbirimizin yükünü alarak eşimle birlikte hem çocukların bakımını hem de evin işlerini birlikte hallediyoruz. Bu süreçte eşim bana çok destek oluyor. O olmasa zaten hepsini halletmem mümkün değil. Erken kalkıyorum, erken yatıyorum. Gün içerisinde birden fazla şeyi halletmeye çalışıyorum. Planlı olabildiğince planlı yapmaya çalışıyorum ve tabii ki işleri paylaşıyoruz. O yüzden de daha kolay ilerliyor. Eşine yardımcı olan eşler iyi ki var. Bu arada çocuklar da evin içerisinde ellerinden gelen şeyi yapıyorlar. Sorumluluklar veriyoruz çocuklara. Onlar da hem sorumluluk almayı öğreniyorlar, hem iş paylaşımını öğreniyorlar, hem bize yardımcı oluyorlar. Bu şekilde el birliğiyle hallediyoruz her şeyi. Gurbette olmak kolay değil çünkü çocukları paylaşabileceğiniz, görevleri paylaşabileceğiniz başka bir aile yakınınız yok. O yüzden her şey size kalıyor. Tabii ki çok ağır, zorlu bir süreç ama halledilemeyecek, başarılamayacak gibi değil. Yeterince istemek, azmetmek ve sürekli çalışmak
bahane uydurmamak çok çok önemli. O yüzden insan isterse her şey yapabiliyor diyorum. Ve burada konuyu kapatıyorum. İnşallah okulu da bitirip en sonunda güzel sonuçları sizinle paylaşabileceğim. Şimdi eve gidiyorum. Yemek yok evde. Yemek yapmam lazım. Görüşürüz. Menüde şifa dolu tavuk suyu çorbası ve kereviz yemeği var. Kereviz saplarından yaptık. Ablasıyla beraber almaya geldik diye çok mutlu oldu. Ne yapacağını bilemiyor şu an. Ata ne yapıyorsun? Koş arabayı bul hadi. Arkadaşlar yeni çıktım yogadan. Haftanın yorgunluğunu ve günün sınav stresini atmak için nefes egzersizleri ve meditasyon iyi geldi. Saat 8'i geçiyor şu an. Eve doğru gidiyorum. Hava bayağı karardı gördüğünüz gibi. Ve bu gelirken biraz daha aydınlıktı. Çok hızlı geldiğim için çekemedim. Ama bundan sonra zaten hep karanlık. Dışarıya bakar mısınız? Çift gökkuşağı çıktı. Ay süper ya. Bir diğer taraf kapkaranlık şu anda. Burası biraz aydınlandı. Güneş yansımasıyla birlikte gökkuşağı çıktı. Diğer tarafta yağmur yağıyor. Orayı da göstereyim hemen. Ben gelene kadar burada da yağmur kesildi biraz. Şakır şakır yağmur yağıyordu az önce. Burada hava durumu her an değişebiliyor arkadaşlar. Yakında kar da yağacak. Hazır olun kar videolarına. Evet, yine yağmura yakalandık arkadaşlar. Geçen haftalarda parkımızı göstermiştim. Şurada yenilendi parkımız demiştim size. Çektim içeriği. Şimdi oranın açılışı var. Yapan firma açılış düzenledi. Bütün mahalleliyi davet ettiler. İşte bir şeyler servis edecekler herhalde. Yiyecek içecek. Çocuklar da gelip oynayacaklar. Oraya doğru gidiyoruz. Tabii orada çocuklar olacağı için çekim yapamayacağım. Şöyle uzaktan yırtık göstereyim. Arkadaşlar şimdi Zumba'dan çıktım. Bu arada ilk defa deneyimliyorum. Ama çok manyak bir şeymiş. Hepinize tavsiye ediyorum. Bayağı bir enerjim yerine geldi. Haftanın 1 ya da 2 günü, maksimum 3 günü spora gelmeye çalışıyorum. Ya yoga ya kendim çalışıyorum ya da Zumba'ya katılmaya çalışıyorum bu ara. Ama bayağı iyi geldi. Size de tavsiye ederim. Buradan da şimdi markete geçeceğim. Geçenlerde bir bilgi yarışmasına katılmıştık. Oradan hediye kazanmışım. Onu da çekerim size. Normalde çekilişlerde böyle hediye dağıtılan şeylerde ya da tahmin oyunlarda hiç şansım yaver gitmez. İlk defa yaver gitti. Hediyemi almaya geldim şimdi. Yalnız şu pakete bakar mısınız? İlk defa bir tahminde bulundum ve tuttu. Genelde hayatta kilo tahmini, yaş tahmini yapamam. İlk defa bir kilo tahminini tutturdum. Bunu kazanmışım. Şimdi göstereyim size. Bugün çok şanslı günümdeyim. Sınavdan da 4 almışım. Geçtiğimi öğrendim. Gerçekten güzel bir gün. Eşimin sağlığı yerinde. Daha da iyiye gidiyor. Çalışmaya başladı. Kontratını uzattılar. Bugün çok güzel haberler alıyoruz. O yüzden çok mutluyum. Daha güzel haberler verebilmek dileğiyle. Sizlerden de güzel haberler duyabilmek dileğiyle. Yalnız eve geçince içini tam gösteririm size. Şu an tam anlaşılmıyor neler var neler yok. Hangilerini yiyebiliriz yiyemeyiz. Onlara da bakacağım. Oğlum. Ablam alsın, bunu da sen alabilirsin. Kavga etmeyelim mi? Burada GTR yazıyor. GTR. Bu benim. Bölüşemiyoruz şekerlemeleri ama ben zaten hepsini yiyemem ya. Bana çikolatayı verin sadece. İstemiyorum ben bunların hepsini. Mr. Beast chocolate. Feastables. Nerede yazıyor bu ya? Bey sen onu istiyordun gerçekten doğru. Ata sen hangini istiyorsun oğlum? Benim gönlü geniş çocuğum. Gerisini ben mi alayım? Yok. Bu benim. Sakız zaten gerek. Ben de bunu istiyorum. He. Tamam bir bakalım ama hangilerini yiyebiliriz, hangilerini yiyemeyiz. Tamam mı? Burada. Sizce burası kaç kilo tutmuştur? Tahminimi bilin bakalım, siz bilebilecek misiniz? Yorumlara yazın. 100 kilo. Yani 100 kilo da değil. Ama 2 kiloyu geçebilir belki. Arkadaşlar içinde bazılarında bakın böyle helal damgalı şeyler var. Zaten bazı yerlerinde de içindekiler kısmında Türkçe yazıyor. Bazılarında jelatin olduğu için ayırdık. Ne jelatin olduğunu bilmediğimiz için. Bazılarında helal yazıyor. Onları tüketebiliyoruz. Bunlarda sıkıntı yok. Şu çikolatayı bana vermedi ya. Benim. İlk önce ben dedim. İlk önce ben dedim. Ata sen olsan verir misin oğlum? Bak nasıl veriyor. Benim onu görüyorum. Oy, hiç kıyamaz annesine. Hiç kıyamaz.
Bugün kütüphanede etkinlik vardı. Atayla Beril oraya gitmiş. Ay çok güzel şeyler yaptınız. Nerede yaptınız bunları? Anlatın bakayım şimdi. Tamam. Bugün kütüphanede böyle aktiviteler vardı. Böyle taşları boyayabiliyorduk. Bir de az ver bileziğini ata. Ya. Bilezik yapabiliyorduk. Bir de istediğimiz gibi kitap şeyi yapıyorduk. Kitabın arasına koymak için. Ay, ablası yapmış Atay'a bunu da. Evet. Bu başka birisi yaptı. Bakayım. Yiğit abi. Hı-hı. Bunu Yiğit abin yaptı. Bunu Ata yapmış. Ben yaptım. Karpuz mu çilek mi? Anlayamadım onu. Karpuz. Bunu Karpuz mu yaptın oğlum? bak. Melon mu? Bunun gibi yapacaktım. Kedisini yapmıştım. Atı da parmağını böyle yaptığı için kurumadan yeniden yapmam lazımdı ama zamanlı olmadığı için yapamadım. Çok güzel olmuş hepsi. Bu da biraz ver. Hı. Abla. Ata'nın çileği ya da karpuzu neyse o da güzel olmuş. Elinize sağlık. Kütüphanede çocuklar için etkinlik vardı. Oraya gittiler bugün. Burada Hösferiye yani sonbahar tatili olduğu için etkinlik yapıyorlar genelde kütüphanede. Bugünü de artık böyle kapatıyoruz. Herkese iyi geceler. Yeni videolarda görüşmek üzere.